Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz. Bugün size Snapseed uygulamasından bahsedeceğim. Snapseed uygulaması aslında birçok kişinin bildiği bir uygulama. Fotoğraf düzenleyebileceğiniz birçok fonksiyona sahip. İçerisinde onlarca, hatta 100'e yakın özelliğin bulunduğu bir fotoğraf düzenleme uygulaması ve bu uygulama Google'a ait. Birkaç sene önce bildiğim kadarıyla Google tarafından satın alındı ve geliştirildi. İçerisindeki fonksiyonlar, özellikler çok iyi çalışıyor ve kullanımı çok basit. Şimdi uygulamamızın logosu sağ üstte gördüğünüz gibi bir yaprak deseni var. Snapseed'e giriyoruz ve karşımızda boş bir ekran çıkıyor. Burada bu artı butonuna tıkladıktan sonra biz düzenlemek istediğimiz fotoğrafımızı galerimizden seçiyoruz. Örneğin bir tane fotoğraf seçelim. Karşımıza çıkan fotoğraf budur. Evet arkadaşlar, bakın öncelikle neler yapabiliriz onu göstereyim size. Burada hazır kalıplar var. Bu hazır kalıplardan bir tanesini seçip resim üzerinde hızlı değişiklikler yapabiliyoruz. Renk ayarları, ışık ayarları yapılmış hazır kalıpları seçebiliyoruz. Ama biz şimdi hiçbir tanesini seçmeyelim bunların. Araçlara tıkladığımızda düzenleme ekranı gelecek. Sağ altta da dışarı aktar butonuna tıkladığımızda da bunu biz galerimize kaydedebileceğiz. Şimdi araçlara gelelim. Bakın burada görüyorsunuz değil mi? Yaklaşık olarak 4 sütun, 2, 4, 6, 7 de satır, yani 28 farklı fonksiyon var ve her fonksiyonun kendi içerisinde farklı fonksiyonlar var. Biz genel olarak hepsine böyle kısaca bakalım nedir ne değildir diye. Şimdi ince ayar dediği, gördüğünüz gibi ekranın ortasına dokunuyoruz, sağa veya sola, bakın bu parlaklığı ayarlıyor. Şu an ince ayarda bizim karşımıza çıkardığı özellik parlaklık. Ben şimdi biraz parlaklığı açtım. Sonra şu butona tıklıyoruz. Neleri ayarlayabiliyoruz buradan? Kontrast, doygunluk, ortam, parlak alanlar, koyu alanlar ve sıcaklığı ayarlayabiliyoruz. Mesela kontrasta tıkladığımız zaman bakın gördüğünüz gibi değişiklikler yapılıyor. Kendi zevkinize göre doygunluk ayarında yapalım biraz. Ortamla alakalı bir ayarlama yapalım. Biraz bunu bu şekilde yaptık. Parlak alanlar biraz kapatıyorum. Koyu alanları biraz açacağım. Sıcaklıkta şimdi bunu böyle ayarladık. Daha sonra ikinci aracımıza geçelim. Ayrıntılar. Yapı ve keskinleştirme var. Şimdi yapıyı ayarladığımızda bakın arka planda bir yapı mevcut. Onun üzerinde oynama yapıyor. Keskinleştirme de objelerin daha böyle belirgin hale gelmesini sağlıyor. Ama çok fazla bunu açtığımız zaman bozulma yapabiliyor. Şimdi eğriler tıkladığımız zaman bunun üzerinde bakın belirli başlı renklerinde, yapılarında oynama gerçekleştiriyoruz. Buna çok fazla oynamamanızı öneriyorum. Burada bir ayarlama yapmayacağım. Beyaz dengesi kullanımı çok basit, görüyorsunuz. Herhangi bir yerine tıklayıp sağa veya sola çekiyorsunuz. Az önceki oynamalardan dolayı biraz renklerde bozulma olmuştu. Evet, onu buradan beyaz dengesinden ayarladık. Kırpma tuşu. Basit bir şekilde bunu siz bakın altta görüyorsunuz. Kendi zevkinize göre, paylaşacağınız platforma göre ayarlayabiliyorsunuz. Diyelim ki ben bunu story atmak istiyorum. Dikey hale getirdim. Döndür dediğimiz zaman sağa sola döndürebiliyorsunuz. Bakın tıklıyorum. Çok basit bir şekilde döndürme ayarını da yaptık. Perspektif de görüntü açısını yukarı aşağıya ve sağa sola. Ben biraz bunu böyle daha dik hale getirdim. Bakışı da tam kendime doğru çevirdim ve ayarladım. Bakın tam fotoğrafı kareye oturttu ve benim açımı değiştirmiş oldu. Şimdi genişlet diye bir alan var. Yani bunu alıp kendi eklemeler yapıyor. Fakat bu genişletme tam düzgün sağlayamadığı için bozulmalar yapabiliyor. Ama biz yine de göstermek için yapalım. Alanı biraz genişlettik. Daha uzaktan görüyoruz artık. Şimdi bu seçmeli, göze tıkladığımız zaman bu kırmızı göz ayarını yapıyor. Bakın parlaklıkta burada bir parlaklık yaptı. Sadece bu alanda görüyorsunuz değil mi? Ama ben bunu ayarlamayacağım şu an. Sonra fırça var. Pozlama, sıcaklık ve doygunluk. Fırçayla seçtiğimiz alanları yapıyor. Az önce bütün ekranda yaptığımız bu ince ayarları sadece bizim belirlediğimiz, mesela pozlama diyelim. Şurada bir yaprak var, görüyorsunuz. Bakın yaprakta, yüzümüzde bir değişiklik yaptık. Kendi kıyafetimizde. Devam ediyorum. İyileştirme var. Şimdi iyileştirmeye tıkladığınız zaman
Bunu normalde otomatik olarak kendisi ayarlıyor. Tıklayalım. Fotoğraf kalitesinde bir iyileştirme gerçekleştirdi. HDR görünümü, insanlar, doğa, ona göre bir ayarlama yapacak. Şu an 100 üzerinden +50 bu. Bunu çok küçük sağa sola oynatarak bakın. Bunu yanlış ayarladığınız zaman bir bozulma yapabilir. Şu an bunu da böyle yapmış oldum. Sihirli parıltı. Bu hani sağdan soldan ışık gelmesi, güneş gelmesi gibi bazı fonksiyonlara yarıyor. Biz bununla ilgili bir ayarlama yapmayalım. Bu fotoğrafa uygun değil çünkü bu. Ton kontrastı. Tonlardaki değişimler bakın görüyorsunuz. Az daha kaydırdım. Fakat yüzümde bir bozulma oldu. Ondan dolayı biraz azaltıyorum bunu. Bunu da bu şekilde ayarladım. Dramatik. Dramatikte de sanki bir film sahnesinden kareymiş gibi ya da bir broşürde bir film sahnesini canlandırıyormuş gibi bir hava yaratan otomatik böyle dramatik ayarlar var. Siz bunları isterseniz ayarlayabilirsiniz. Ben ayarlamayacağım. Sonra klasik. Bu da bir filtre olarak düşünebilirsiniz. Arka planın tamamını değiştiriyor. Ben buradan bunu seçtim şu an. Kendimi ön plana çıkardım. Arka planı biraz daha renk tonuna koyulaştırdım. Grenli film neymiş bakalım. Orayı ben de bilmiyorum. Buradan kendinize en uygun olanı seçebilirsiniz. Bakın burada farklı farklı filtreler var. Ben bunları şu an çok kullanmayacağım. Siz kendinize en uygunu seçebilirsiniz. Burada da eskitme var. Eskitme de kullanmayacağım. Eğer retro bir görüntü elde etmek istiyorsanız bunu kullanabilirsiniz. Siyah beyaz dengesi. Az önce biz bunu ayarlamıştık. Bunu manuel olarak da ayarlayabilirsiniz ama bütün fotoğrafı siyah ve beyaz yapmak istiyorsanız direkt bu siyah beyaz dengesinden ayarlayabiliyorsunuz. Kara dediği de yani az önceki siyah beyazdı. Bu da tamamen bakın parlaklığı, arka planı tamamen siyah yaptı renk tonlarını. Sanki böyle eski bir gazetedeki siyah beyaz bir fotoğraf gibi. Çok kullanılıyor. Sık sık kullanılan fotoğraf türlerinden bir tanesi. Mesela portre diyor. Bu portrede bizim kendimiz zaten fotoğrafta yer aldığımız için bir portredir bu. Bunun üzerinde bir oynama yaptık. Lens bulanıklığı. Bunun tam olarak ne işe yaradığını bilmiyorum fakat işaretlediğimiz alan dışındaki yeri bulanıklaştıracak. Evet gördüğünüz gibi sadece yüzümüze odakladık. Vignette. Bir odak noktası seçtik. Odak noktası dışında kalan alanlarda bir değişim yapıyor. Gördüğünüz gibi sadece yüzümüz yer alıyor şu an fotoğrafta belirgin olarak. Çift pozlama dediği de bakın arkadaşlar bunu aktif ettiğimiz zaman aslında şunu yapıyor. Üzerine bir fotoğraf ekleyebiliyorsunuz. Şimdi göstereceğim size. Aynı fotoğrafı bulalım. Gördünüz değil mi? Mesela ben burada yer alıyorum ama ben şunu buraya koyduğum zaman aynı fotoğrafı tekrar koymuş oldum. Evet çift pozlamada gördüğünüz gibi estetik bir görüntü elde edebiliyorsunuz. Ben bunu sol üst köşeye koydum şu anda. Siz genelde bunu kendi fotoğrafınızın üzerine daha küçük veya daha büyük koyabilirsiniz. Evet araçlara geliyorum. Son olarak metin ekleme. Farklı farklı yazı türleri var burada gördüğünüz gibi. Herhangi birini seçip buradan metin ekleyebiliyorsunuz. Bakın şu metni buraya eklemiş olduk. Şimdi ben bunu geri alacağım. Metin eklememize gerek yok. Bir de son olarak da çerçeveler var. Bu çerçevelerin arasından da bunu seçelim. Ve dışarı aktar dediğimiz an kaydet diyorum. Ve bu fotoğrafı benim şu an galerime kaydetmiş oluyor. Şimdi fotoğrafın şu anki hali gördüğünüz gibi. Bir de fotoğrafın ilk halini ben size açacağım galeriden. Evet ilk hali bu. Şu anki hali de bu arada çok ciddi bir fark var. Bu uygulama Google'a ait Snapseed uygulaması içerisinde basit bir şekilde düzenleyebileceğiniz birçok fonksiyon yer alıyor. Kullanmanızı tavsiye ederim. Özellikle Instagram paylaşımlarınızda işe yarayacağını düşünüyorum. Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olun.